Merhaba değerli dinleyiciler. Felsefe dünyasının en etkili ve tartışmalı eserlerinden biri olan Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı başyapıtını derinlemesine inceleyeceğimiz bu podcast sunumumuza hoş geldiniz. Bu eser, 20. yüzyıl felsefesini derinden etkilemiş, varlık sorusuna radikal ve yepyeni bir yaklaşım getirmiştir. Sunumumuz boyunca, Heidegger'in bu eserde ortaya koyduğu temel ontolojik ve varlık anlayışını, insanın varoluşunun yapısını, zamanla ilişkisini, varlık sorusunun tarihsel kökenlerini, hakikat, ölüm ve zaman kavramlarını olabildiğince kapsamlı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Unutmayalım ki bu derin ve karmaşık metni tam olarak anlamak sabır ve dikkat gerektirir. Varlık sorusunun tarihselliği ve kökeni. Heidegger, felsefenin temel sorusu olan varlık nedir? Sorusunun yüzyıllardır ihmal edildiğini savunur. Ona göre, antik Yunan ontolojisi varlığı dünyadan hareketle anlamış ve bu anlayış bir gelenek haline gelmiştir. Örneğin, Aristoteles'in şeylere dair kategori çokluğuna karşın varlığın birliği meselesini dile getirdiği halde, Hegel bu birliği kaçırmıştır. Çünkü Hegel varlığı belirlenmemiş dolayımsız olarak belirleyip tüm diğer kategoriyel açıklamalar için bunu temel almıştır. Bu durum, aslında antik çağ ontolojisinin bakış açısı içinde kalmaya devam etmek anlamına geliyordu. Heidegger, Yunan ontolojisinin köklerinden koparılarak Orta Çağ'da eğitim müfredatına dahil edildiğini ve skolastik felsefe üzerinden Suarez ve nihayetinde Hegel'in mantıkının temel ve hedeflerini belirlemeye devam ettiğini belirtir. Bu tarihsel süreçte, varlığın bazı belirli alanları, örneğin Descartes'in ego cogitosu, özne, ben, akıl, tin, kişi, ön plana çıkmış olsa da, varlık sorusu sürekli olarak ihmal edilmiştir ve bu alanların varlıkları ve varlık yapıları soruşturulmaksızın bırakılmıştır. Heidegger, felsefenin ontolojik çalışmalarını yürütmesini bekleyemeyen, bilimsel araştırmaların gidişatının bir ilerleme değil, antik bakımdan keşfedileni yineleme ve onları ontolojik açıdan daha şeffaf olarak arındırma şeklinde olduğunu ifade eder. Heidegger'e göre, ontolojik sorunsalın antik araştırmalardan formel olarak ayırt edilip sınırlandırılması kolay olsa da, Dasein'in eksistansiyel analitiğinin icrası ve hareket noktasının belirlenmesi oldukça zordur. Bu analiz, uzun zamandır felsefeyi huzursuz eden ve çözülemeyen doğal dünya kavramı fikrinin çalışılıp geliştirilmesi görevini içerir. Dasein, insan varlığının yapısı. Heidegger, insan varlığını ifade etmek için Almanca'da orada olmak anlamına gelen Dasein kavramını kullanır ve bu kavramı Türkçeleştirmeden bırakır. Çünkü Dasein bir özne, nesne veya cisim demek değildir. Şurada veya burada olmada değildir. Dasein, zamansal varoluşumuzun nasıllığını dile getirmektedir. Heidegger, Dasein'in varoluşsal halini ifade ettiğini ve bunun Dasein'lığımız olarak da aktarılabileceğini belirtir. Dasein'in varoluş sorusu ontik bir meselesidir. Bu nedenle, varoluşun ontolojik yapısının teorik olarak şeffaflaştırılması gereklidir. Varoluşa ilişkin soru, varoluşu tesis eden yapıları öğelerine ayırmaya hedefler ve bu yapıların oluşturduğu ilişki bütününe eksistansiyalite denir. Eksistansiyalitenin analitiği, varoluşa dair anlama karakterine değil, eksistansiyel anlama karakterine sahiptir. Dünya içinde var olma. Heidegger'e göre, Dasein'in temel varlık tarzı dünya içinde var olmadır. Bu ifade, insanın dünyaya sanki sonradan dahil olmuş bağımsız bir özne olmadığını, tam tersine, varlığının en başından itibaren dünya ile iç içe olduğunu ifade eder. Dünya, Dasein için sadece bir çevre veya nesneler toplamı değildir. Dasein'in varoluşunun anlam kazandığı, kendisini anladığı ve yöneldiği bir anlam bütünlüğüdür. Dünya içinde var olma, bir şey için bakışsal bir muhit içinde olmayı içerir. El altında olan malzemelerin, aletler, eşyalar, ilişkisi, birbirine göre yönelimli yerlerin oluşturduğu bir bütünlük içinde anlaşılır. Bu yerler, nesnelerin rastlantısal olarak mevcut oluşlarının neredeliği olarak değil, belirli bir malzemenin sahip olduğu bir yere ait oluşun oradalığı ve buradalığı olarak yorumlanmalıdır. Dasein kendi buradalığını çevreleyen dünyasal oradalıktan hareketle anlamaktadır ve burada demek, mevcut olanın neredeliğini değil, mesafe kaldırıcı varoluşun hangi tarafta var olduğunu ifade eder.
Dasein, dünya içinde var olma olarak, dünya dahilinde var olanlarla, el altında olanlar ve mevcut olanlar, karşılaşır. Bu karşılaşma, bir anlama ve yorumlama sürecini içerir. Dasein, var olduğu müddetçe kendini olanaklardan hareketle anlamaktadır ve anlayacaktır. Zamansallık ve Dasein'in ilişkisi. Heidegger'in felsefesinde zaman kavramı merkezi bir öneme sahiptir ve Dasein'in varlık yapısıyla derinden ilişkilidir. Dasein'in varoluşu esasen zamansaldır. Zamansallık, Dasein'in kendi var olabilirlik anlayışından doğar. Heidegger, zamanı geleneksel, doğrusal bir akış olarak değil, Dasein'in varoluşunun temel bir boyutu olarak ele alır. Dasein'in zamansallığı, gelecek, olmuşluk ve şimdiki zaman olmak üzere üç temel zamanlaştırma modusundan oluşur. Gelecek, Dasein'in en zati var olabilirliği içinde kendine gelebildiği bir gelişmedir. Olmuşluk, Dasein'in fırlatılmışlığından ve geçmişteki olanaklarından kaynaklanır. Şimdiki zaman ise Dasein'in mevcut ilgilenmelerini ve karşılaşmalarını içerir. Heidegger, Hegel'in zaman anlayışını eleştirir. Hegel, zamanı görüşsel oluş olarak tanımlarken, şimdiki zamanı öncelikli olarak ele alır. Heidegger ise Dasein'in zamansallığının temelinde geleceğin, ölüme öne koşma, yattığını savunur. Dasein, varoluşunu sürekli olarak gelecekteki olanaklarından hareketle anlar ve bu anlayış onun şimdiki zamanını ve geçmişini de şekillendirir. Hakikat, açımlanmışlık olarak. Heidegger'e göre hakikat, nesnelere ait bir özellik ya da öznenin zihinsel bir durumu değil, Dasein'in temel varlık tarzı olan açımlanmışlıktır. Hakikat, ancak Dasein var olduğu sürece vardır. Çünkü var olanların keşfedilmesi ve açımlanması Dasein sayesinde mümkün olur. Newton yasaları keşfedilmeden önce hakiki değillerdi. Bu onların daha önce yanlış olduğu anlamına gelmez, ancak o zaman açımlanmamışlardı. Dasein, özü itibariyle hakikat içinde var olduğu gibi, aynı derecede asli olarak hakikatsizlik içinde de vardır. Düşmüşlük nedeniyle Dasein, kendi varlık konstitüsyonu bakımından kapalılık ve örtüklük içinde olabilir. Lakırtı, merak ve müphemlik gibi düşmüşlüğün karakterleri, keşfedilmiş ve açımlanmış olanların gizlenmesine ve örtülmesine neden olabilir. Ölüm ve ölüme doğru varlık. Heidegger için ölüm, Dasein'in kaçınılmaz ve en zati olanağıdır. Ölüm, artık Dasein olmayabilirliğin olanağıdır ve Dasein bu olanakla karşı karşıya geldiğinde, tümüyle kendi en zati var olabilirliğiyle ilişkilenmiş olur. Ölüm, en zati, irtibatsız ve atlatılamaz bir olanaktır. Ölüme doğru varlık, Dasein'in kendi sonluluğunu ve geçiciliğini sürekli olarak hesaba katarak var olması anlamına gelir. Bu anlayış, Dasein'i gayri sahici varoluş biçimlerinden, herkes benliği içinde kaybolmaktan, kurtararak sahici varoluşa yöneltir. Ölümden kaçınma, her günkü varoluşa hakimdir. Ancak sahi ölüme doğru varlık, Dasein'in bütünlüğünün eksistansiyel olanağını sunar. Vicdan ve suçluluk ya da borçluluk. Heidegger'e göre vicdanın çağrısı, Dasein'i kendi en zati var olabilirliğine çağıran sessiz bir sestir. Vicdan, Dasein'in temelinde yatan suçluluk ya da borçluluk fenomenine dayanır. Bu suçluluk, belirli bir eylem veya ihmal sonucu ortaya çıkan ontik bir borç değil, Dasein'in fırlatılmışlığı ve olanaklarının bilincinde olmaması nedeniyle varoluşunun temel bir karakteristiğidir. Vicdanın çağrısını anlamak, kapalılığı açma kararlılığı olarak ortaya çıkar. Bu kararlılık, Dasein'in kendi en zatı olanaklarını, ölümü de içeren, sahi bir şekilde seçmesi ve üstlenmesi anlamına gelir. Vicdana sahip olmayı isteme, en zatı suçlu ya da borçlu olmaya yönelik seslenişe hazır oluşu ifade eder ve Dasein'in aslına uygun varoluşunu mümkün kılar. Anlama, yorumlama ve söz. Dasein'in dünya içinde var olması, temel olarak anlama üzerine kuruludur. Anlama, Dasein'in olanaklarını tasarlama ve açımlama biçimidir. Her anlama, kaçınılmaz olarak bir yorum içerir. Yorumlama, anlamanın kılavuzluğunda tefsir edici bir yakınlaştırmadır ve tematik ifadeden önce gelir. Söz ise, Dasein'in anlaşılabilirliğinin dile gelişidir ve dünya içinde var olma ile temelden ilişkilidir.
Söz, bir şey hakkında bilgi verme kadar, kendini sözcüklere dökmek karakterine de sahiptir. Dil, Dasein dünyayı ve kendini keşfetme minvalini oluşturur. Düşmüşlük, merak ve müphemlik. Heidegger, Dasein'in her günkü varoluşunu düşmüşlük, merak ve müphemlik karakterleriyle tanımlar. Düşmüşlük, Dasein'in kendi sahip varlık olanaklarından uzaklaşarak herkes benliğine teslim olmasıdır. Merak, sürekli olarak yeni olanı arayıp bulma ve onda eğleşmeme eğilimidir. Müphemlik ise, her şeyin sanki anlaşılmış gibi görünmesine rağmen, aslında derinlemesine kavranmamış olması durumudur. Bu karakterler, Dasein'in şuradalığının açımlanmışlık minvalini oluşturur ve onun gayri sahici varoluşunu besler. İhtimam gösterme Dasein'in varlığı olarak. Heidegger'e göre, Dasein'in temel varlık yapısı ihtimam göstermedir. İhtimam gösterme, Dasein'in varlığını oluşturan bütünsel bir yapıdır ve eksistansiyalite, var olabilirlik, faktiste, fırlatılmışlık ve düşmüşlük momentlerini içerir. İhtimam gösterme, Dasein'in hem kendi varlığıyla hem de dünya dahilindeki var olanlarla ilgilenmesini ifade eder. Ölüm, vicdan ve suçluluk ya da borçluluk gibi eksistansiyel fenomenler de ihtimam gösterme fenomenine dayanır. Kendilik. Heidegger, ben kavramını geleneksel metafiziksel anlayışlardan farklı bir şekilde ele alır. Ona göre ben, tüm kavramlara eşlik eden salt bilinç değildir. Bilakis dünya içinde var olan olarak Dasein'in kendisidir. Sahi kendilik, öne koşucu kapalılığı açma kararlılığı içinde, kaygıyı sahiplenerek ortaya çıkar. Sahi kendi var olma, ketumdur ve ben demez, bilakis fırlatılmış var olan olarak sessizlik içinde var olur. Sonuç. Değerli dinleyiciler, bu sunumumuzda Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman eserinde yer alan temel ontolojik ve varlık anlayışını ana hatlarıyla incelemeye çalıştık. Bir anlatıya göre bu değerli kitabın yazılmasında Heidegger'e ilham veren Şeyh Mahmud Sebüsteri'ye ait Gülşen-i Raz adlı eserin de videosunu kanalımızda izleyebilirsiniz. Gördüğümüz gibi, Heidegger, varlık sorusuna tarihsel bir perspektifle yaklaşarak, Dasein kavramı üzerinden insan varoluşunun özgün yapısını ortaya koymuş, zaman, hakikat ve ölüm gibi temel felsefi kavramları radikal bir şekilde yeniden yorumlamıştır. Varlık ve zaman, karmaşık ve derin bir eser olmasına rağmen, felsefi düşünceye getirdiği yeni bakış açıları ve kavramsal çerçeveyle günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Umarız bu sunum, Heidegger'in düşüncelerine dair bir merak uyandırmış ve bu önemli eseri daha derinlemesine incelemeniz için bir başlangıç noktası olmuştur. Bir sonraki felsefi yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle, esen kalın.